Canım Penceresi'nden herkese saygılar, sevgiler. Bundan yaklaşık 3 ya da 4 yıl önce ikinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler isimli bir video serisi çekmiştim. O video serisi biraz karmaşıktı. Şimdi bu videodaki amacım otomobilden hiç anlamayan birilerinin bile çıplak gözle araba almadan önce alacağı arabayı hani kazalı mı, durumu nedir bu konuda fikir sahibi olması için yeni bir çıplak gözle araba değerlendirmesi serisi çekeceğim arkadaşlar. Buradaki amacım alacağınız otomobile ekspertize götürmeden önce o otomobille ilgili fikir sahibi olmanız. Çünkü her bulduğunuz otomobile ekspertize götürmek hem vakit hem de zaman kaybı olabiliyor. Ve burada bu videonun sonucunda bir ekspertiz seviyesinde otomobili değerlendiremeseniz bile otomobilden hiç anlamayan biri olsanız dahi o alacağınız otomobile dahi fikir sahibi olabileceğinizi düşünüyorum. Her ne kadar elimden geldiği kadar sade bir şekilde anlatmaya çalışsam da aslında ikinci el bir otomobilin değerlendirilmesi biraz karışık bir konu. Bu yüzden bu video serisini işte kaporta, motor mekanik, yürüyen aksam, kozmetik ve diğer hususlar olmak üzere 3-4 bölümden oluşturabilirim arkadaşlar. İlk bölümdeki amacım çıplak gözle otomobile baktığınız zaman o otomobilin kazalı olup olmadığını kolaylıkla anlayabilmeniz ve alacağınız otomobile ekspertiz ya da usta öncesi fikir sahibi olabilmenizi sağlamak. Otomobilden hiç anlamasanız bile. Tabi bu videodaki iddiam sizin bu videoyu izledikten sonra ekspertiz seviyesinde otomobilden anlayacağınız gibi bir şey değildir. Sadece zamandan kazanmanızı sağlamaya çalışmak. Alacağınız arabanın kaportası ile ilgili fikir sahibi olmanız için 5 adımda bir değerlendirme yapabilirsiniz. Bu değerlendirme adımlarından ilki alacağınız otomobilin etrafında sadece bir tur atmak arkadaşlar. Burada alacağınız arabanın yıkanmış temiz durumda olması elbette daha önemli ama ben burada arabayı özellikle yıkatmadım. Yıkatmama sebebim kirli olduğu halde bile o otomobilin hani böyle kusurları daha çok gözünüze çarpar. O şekilde anlayabilmek otomobille ilgili daha iyi bir fikir size sunacaktır. Şimdi burada şunu yapabilirsiniz. O otomobilin etrafında tur atarken hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bununla birlikte ilk adımda atacağınız turda o otomobilin fabrikadan çıktığı hali kafanızda canlandırın. Fabrikadan çıktığı halden kastım şu: elbette hiçbir ikinci el otomobil sıfırdan fabrikadan çıktığı halde durmaz. Fakat zamanla deformasyonlar olur. Burada o kafanızda canlandırdığınız şekliyle mevcuttaki şekline her ne kadar iyi kıyaslarsanız o derece araba hakkında fikir sahibi olursunuz. Ve uzaktan bu bahsettiğim tur sırasında yapmanız gereken ilk ayrıntı arkadaşlar, o otomobilin karoser birleşim parçalarındaki çizgilerin nizami olduğunu kontrol etmek. Buradan şunu kastetmeye çalışıyorum. Örneğin bu ön çamurlukla kapının birleşim çizgisini şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bura fabrikadan çıktığı zaman şurayla buranın ve de buranın eşitliği aynı seviyelerde olur. Bazen otomobil kaza yapar. Bu çamurlukta bir düzeltme gerektirir ve yapan kaportacı bunu mesela burasını dar tutar, burasını geniş tutar fabrikasyon ürünü olmadığı için. Yani burada atacağınız turda İlk olarak arabanın karoser birleşim çizgilerinin neresinde varsa bagajında, kaputunda, çamurluğunda şu çizgilerini, örneğin şu çizginin düzlüğünü falan kontrol etmeniz gerekiyor. Araba kirli olsa da arabanın kirli olması bu kontrole engel değil. Ondan sonra arabanın kirli olması şuna engel olabilir. Arabada boyayla ilgili atıyorum boyanın renk tutmaması söz konusudur. Özellikle metalik renkli olan otomobillerde fabrikadan çıkan bir parça 10 yaşından sonra boyandığı zaman aynı boya koduyla boyansa bile aynı boya şeyini vermez, şeklini vermez. Bu arabada şu an göze çarpan öyle bir boya farklılığı yok. Ama şöyle bir uzaktan baktığınızda arkadaşlar şu çamurluktaki mesela göçüğü görebiliyorsunuz. Ondan sonra şu çizgide, şimdi diyelim ki şurada bir göçük olmasın. Bakın şu farın çizgisine bakın. Şuradaki kalınlıkla şuradaki kalınlık aynı değil. Bu da bu otomobilin hani buradan şu düzeltilmiş olsa bile buradan bir sorunun olduğu anlamına geliyor zaten. Alacağınız arabanın böyle kaporta çizgilerine baktıktan sonra onun işte boyasında, kaportasında macun çatlakları var mı yok mu, boyasında ton farkı var mı yok mu, bunlara baktıktan sonra aynı zamanda böyle arabaya yavaş yavaş yaklaşın arkadaşlar. Arabanın tüm camlarına bir bakın. Camları orijinal mi? Orijinal camlarda markanın etiketi arması durur. Bu
tüm camlarda duruyorsa o otomobilin hani kaza yapmadığı fikri sizde oluşabilir. Tabii orijinal cam bulunan bir otomobilde kaza yapmış olabilir ama bu ilk etapta fikir edinmeniz açısından faydalı olacaktır. Onun dışında arabanın plastik aksamına, yani dışarıdaki farlarına, arka stop lambalarına, ön farlarına bir bakın. Bunlarda bir değişim var mı? Biri eski, biri yeni duruyor mu? Bu da o otomobilin, farlar genellikle hani kaza yaptığı zaman bazen farlar pahalıdır. Birinin değişmesi gerekir. Sahibi birini değiştirir, birini değiştirmez. Bu durumda da o otomobilin farının biri soluk, biri canlı olur. Bu da size ilk etapta sadece bakışla, çıplak gözle bir fikir verecektir. Şimdi ikinci adımda, ilk adımda dedim ya kaporta çizgilerine bakın, etrafını dolanın. İkinci adımda ise yapmanız gereken konu arkadaşlar, o arabanın dört kapısını da açıp kapatmanız. Dört kapısını neden açıp kapatın diyorum. Şöyle bir kapı testi yaptığınız zaman, hani arabanın bir fabrikadan çıktığında bir kapı açılış, kapanış şeyi vardır, şekli vardır. Şöyle kameranın açısını biraz daha genişletip şöyle çekeyim. Bu kapılar normalce düzgün tok bir sesle açılıp kapanıyor mu ve kapanma sırasında herhangi bir kusuru var mı, buna bakın. Eğer o otomobil yan taraflardan kaza yapmışsa ve o kapıların ayarı çok düzgün yapılmazsa kapı çizgileri hem eğri olur şu çizgiler, hem de açılıp kapanmada böyle ufak tefek sorunlar olabilir. Örneğin şöyle, bunda olmuyor da yani şu şekilde yarım kapalıdır. Eliyle böyle itmeniz gerekebilir arkadaşlar. Kapıları açtıktan sonra, örneğin kapıyı tam açtınız arkadaşlar. Otomobilde fabrikasyon kaynak yoktur. Otomobilde şurada görmüş olduğunuz gibi birçok yerinde punto vardır ve orijinal otomobilde puntolar üzerinde durur. Burada tamir gördükten sonra bu puntolar üzerinde durmaz. Ondan sonra gelip şu vidalarına, menteşelerine bir bakın. Şimdi şöyle kamerayı biraz daha yaklaştırıp şuralarını çekeyim. Şimdi bu kapı sökülüp takılmış olduğu zaman şu menteşe vidalarında şeyler olacaktır. O vidanın izi olacaktır. Şuradaki amblemleri falan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu kısımda bakın, şurada Ford'un kendisinin yazısı var zaten. Bu yazılar bu arabanın orijinal olduğu anlamına gelir. Ondan sonraki aşamada hani biraz daha detaylı bakmak istiyorsanız eğer, İkinci adımda şu kapı fitillerini bir sökün arkadaşlar. Kapı fitillerini söktüğünüzde bunun arabaya zaten herhangi bir zarar vermesi söz konusu değildir. Şurada görmüş olduğunuz puntolar üzerindedir arabanın. Eğer araba buradan bir kaza yapmış olsa, bu kısımdan bir kaza yapmış olduğu zaman bu puntolar üzerinde durmayacaktır. Bu da arabanın hani yan taraflardan, tavana yakın kısımlardan kaza yapıp yapmadığının en bariz göstergesidir ve bunların tespiti için aslında cihaza gerek yoktur arkadaşlar. Şimdi şuralarda bunun mesela puntoları var. Hatta şuralardan içine falan da bakabilirsiniz. Alacağınız arabaya ilişkin, kaportaya, kazaya karışıp karışmadığına ilişkin fikir sahibi olmanız açısından 5 adım söylemiştim. İkisini söyledim. İlk önce arabanın etrafında bir tur atın. Ardından da kapılarını açın, fitillerini sökün, menteşelerine bakın, puntolarına bakın demiştim. Aynı işlemi aslında bagaj için 3. adım olarak devam ettirebilirsiniz. Öncelikle bir bagajın böyle bir açma kapamasını yapın. Düzgün açılıyor mu, kapanıyor mu? Bunlara bir baktıktan sonra, bagajı açtıktan sonra yine ilk bakmanız gereken yerler arkadaşlar vidaları. Bu parçada bir değişiklik olmuş olsaydı bu arabanın o vidasında oynama olurdu. İzleri olurdu. Anahtar izleri olurdu arkadaşlar ve bunda mesela Ford Focus çok puntolu bir araba. Birçok yerinde puntosunu görebilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak fabrika çıkışı arabalarda punto üzerindedir. Bagajını böyle kontrol ettikten sonra, şimdi bagajda aslında göz ardı edilen, bakılması gereken yerlerden birisi de şu bagajın üst haznesi. Bura sonradan fabrikadan çıktıktan sonra kaza yaptığında kolay kolay düzeltilen bir kısım değil. Eğer siz eğilip şöyle şu tarafa baktığınız zaman, şöyle de kamerayı uzatayım. Şuralarda falan bir oynama varsa, ki buraya kadar gelmiş bir kaza gerçekten büyük bir kazadır. Ben otomobil alırken hep söylüyorum. Şimdi bir otomobilin kazaya karışması aslında çok büyük bir ayrıntı değildir. Önemli olan o otomobilin sürüş güvenliğini etkileyecek kadar önemli bir kazaya karışmamasıdır. Buraya kadar onarım yapılmış arabalarda genellikle sürüş güvenliğini etkileyecek kadar büyük bir kaza vardır derim. Bu yüzden burasında bir onarım, tadilat varsa buna dikkat edin. Bakın burada karşıda görebiliyorsunuz. Puntoları hep duruyor arkadaşlar. Şöyle şuradan biraz daha yakın çekmeye çalışayım sizler için.
Şurada gördüğünüz noktanın şeyi, şunlar puntoları arkadaşlar. Puntoları çıplak gözle rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi puntoya baktıktan sonra bir bagaj halısını kaldırıp bagaj halısının içerisinde yine bagaj havuzu düzgün mü? Yani buralardan bir kaza almış mı? Özellikle alacağınız araba eski ise buralarda bir korozyon, paslanma var mı? Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bunda öyle bir kusur yok. Bu adımdan sonra mesela bagajın da içine baktıktan sonra aynı şekil, aynı incelemeyi, bunu son adımda yaklaşacağım ama şu bagajın havuzuna, böyle bagajın genel durumuna böyle eğilip bir bakmanızda yarar vardır. Buradaki kusurlar çabuk göze çarpar ve size bir fikir verecektir. İlk 3 adımı tamamladıktan sonra daha önemli bir aşamaya geçelim arkadaşlar. Motor kaputunun açılıp motor kaputuna bakılması. Şimdi motor kaputunda fabrikadan çıkmış bir otomobilde kırıklar, dökükler olmaz arkadaşlar. Puntolar yerli yerinde olur ve vida izleri, vidalarda anahtar izleri bulunmaz. Şimdi gelin burada şöyle kusurundan başlayalım. Bakın şuradaki kaput vidasındaki anahtar izini görebiliyor musunuz? Bu kaputun hani söküldüğü anlamına gelir. Şurada puntolarda falan bir şey yok. Şu mastik denir bunda. Belki bu ileri seviyede bunu şey yapabilirsiniz. Bu fabrikasyon duruyor ama bu vida sökülmüş. Bu kazadan dolayı da sökülmüş olabilir. Herhangi bir ucunda bir eğrilme, basit bir işlemle de sökülmüş olabilir. Burada bu arabanın detayına bakmak gerekir. Şimdi kaputu açtıktan sonra bazı otomobillerde böyle çok dolu oluyor motor kaputu. Çok derinlere bakamıyorsunuz. Ama ilk bakmanız gereken yerler podyo dediğimiz şu kısım. Podyolarda mesela şey olmaz arkadaşlar. Bunlarda eğer yamukluk varsa bakın şuradaki şöyle göstereyim. Eliyle gördüğünüz zaman şurayı görebiliyorsunuz değil mi? Bu fabrikasyon bir otomobilde olmaz. Yani burası boyanmış ve buradaki boya kusur bırakmış. Yani bu otomobilin şöyle şuradan bir kaza yapıp buraya da boya atıldığını söyleyebiliriz. Bunu sadece hiçbir makine olmadan çıplak gözle söyleyebilirim ve kaputunun söküldüğünü söyleyebilirim. Umarım burada faydalı olabilmişimdir. Bu aşamadan sonra aynı şeyi tüm taraflarına bir bakın. Her vidasına bakın. Bakın az önceki vida izi burada da duruyor arkadaşlar. Şöyle şuralarını falan böyle bir bezle falan silebilirsiniz. Şuradaki mesela şu kusurlar fabrikasyon olan bir arabada olmaz. Bakın fabrikasyon mastik şu şekilde olur ama bu sonradan düzeltilmiş arkadaşlar. Onun dışında az önce söylemiştim ya şeye bakabildiğiniz kadar, şaselerine bakabildiğiniz kadar bakın ama böyle küçük hacimli otomobillerde ya da motoru küçük olan otomobillerde şaseleri görmek mümkün olabilir. Bazı böyle motoru bunun gibi çok dolu, çok kalabalık olan otomobillerde şaselere çıplak gözle ulaşmak mümkün olmayabilir. Ondan da 5. adımda bahsedeceğim aslında altlara bakmak için ama yine genel olarak otomobilde bakmanız gereken şuradaki mesela şuraya eğilip baktığınızda şurada mesela boyayla ilgili bu kusurunu görebiliyorsunuz. Yani çıplak gözle bile şu kısımda özellikle arabanın o taraflarında bir oynama olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bu oynama şu anlama geliyor. Araba muhtemelen bu taraflardan bir yerden kaza yapmış. Kazanın sonucu olarak da orada belki boya atılması gerekirmiş. Belki düzeltme gerekmiş. Şimdi burada asıl önemli olan aslında kesinlikle dikkat etmeniz gereken nokta o otomobilin şaselerini yani otomobilin ana taşıyıcı gövdesinden bahsediyorum. Gövdesinde kusur olmaması. Çünkü gövdesinde var olan kusurlar motorun çalışmasını etkileyebilir. Motorun sürekli sorun çıkartmasına neden olabilir. Atıyorum kulak yerleri yani motorun taşıyıcı kollarında herhangi bir oynama vardır. Motor tam olarak yerine oturmuyordur. Bunlar tam olarak yerine oturmadığı için motor belli periyotlarla düzenli sorunlar çıkartır. Bunları yaşamamak için ya da daha da önemlisi özellikle ani frenlerde falan fren çizgisinin korunabilmesi için sürüş güvenliğini etkileyecek bir unsur da olabilir. Bu anlamda şaselere bakılması lazım. Ayrıca şaselere bakılmasının şöyle bir durumu da var. Şimdi ikinci elde bu şase düzgün onarılmış olsa bile ikinci el otomobilde şaseleri işlemli işte motor kaputu değişmiş olan otomobillerin satış bekleme süresi çok daha uzundur. Şimdi az önce söyledim. Bunda motor kalabalık olduğu için şaseler pek gözükmüyor. Şaselerden kastım şuradaki kısım arkadaşlar. Şöyle şuradan göstereyim. Mesela burada bir şey yok gibi gözüküyor ama ben bu arabayı biliyorum zaten. O tarafın ucunda, şasisinin ucunda bir boya vardı. Videoya kısa bir ara. Ben yaptığım işi seviyorum. Birinci derece yakınlarımla paylaştığım konuları videolaştırmaya çalışıyorum ve 2023 yılındaki hedefim bu kanalın Canın Penceresi'nin 100.000 abone sayısına ulaşması. Elbette YouTube'da bu tarz istekleri çok fazla duyuyorsunuz ama bu benim için gerçekten çok önemli. Bu yüzden destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edelim.
Geldik 5. adıma, yani son adımda alacağınız otomobille ilgili fikir sahibi olmanız açısından. Bazı otomobillerin alt kısmında kartel koruması, kartel muhafazası bulunur. Onlar şaseleri kapatır. Ondan dolayı şaseleri göremeyebilirsiniz. Ama alacağınız otomobile şöyle eğilip bir bakmanız gerekiyor. Eğilip baktığınızda şaseleri falan görebilirsiniz. Şaselerin ucunda fabrikasyon harici bir oynama, bir boyama işlemi varsa muhakkak o arabayı ustaya götürmeniz gerekir arkadaşlar. Bir de otomobilin altına eğilip bakmanın şöyle bir faydası vardır. Hep bunu pazar videolarında da söylüyorum. Şimdi bir otomobilin atıyorum şuradan bir kazası oldu. Bu çamurluk boyandı, değişti. Herhangi bir küçük ya da büyük bir işlem yapıldı. Bu onarıldığı için hele iyi bir ustanın elinden geçtiyse onun önemli bir sorun yaratmaz ve bunu çıplak gözle anlaşılmaz. Bir de dış görsel olduğu için zaten sahipleri o parçayı elinden geldiği en iyi şekilde onarmaya çalışır, düzeltmeye çalışır. Ama alt kısım için öyle değildir. Yani otomobilin altındaki vuruklar kazaya karışmış ise altında kalan kalıntılar kolay kolay böyle göze görünmediği için düzeltilmez arkadaşlar. O yüzden eğilip bakabildiğiniz kadar bakın. Bakamıyorsanız bile en azından şöyle bir kameranızı alta indirin. Kameranızı alta indirip böyle güzelce arabanın birçok yerini detaylı olarak videosunu çekin. Videoyu çektikten sonra incelemesini, değerlendirmesini yapın. Bir kusur gördüğünüzde ise işte kaporta ustası ya da oto ekspertize ya da motor ustasıyla nerede kusur gördüyseniz onunla şeyi paylaşın, durumu paylaşın. Zaten benim bu videodaki amacım bu videoyu izledikten sonra sizin ekspertiz seviyesinde otomobilin kaportasını anlamanız değil ya da usta seviyesinde en azından bulduğunuz her otomobili zaten ekspertize götürmeniz mümkün değil. Ekspertize işte hem para ödeyip hem vakit harcamanız mümkün değil. Ama çıplak gözle bakarak o otomobili ekspertize ya da ustaya götürmeniz hakkında bir fikir sahibi olursunuz. Onun dışında hani yanlarda bakarken işte bu arabanın mesela şu çamurluğunun değiştiğini şuradan da ya da burada bir işlem olduğunu şuradan da anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın buradaki çizgisi şeyde çok gözükmüyor. Uzaktan çok gözükmüyor. Araba kirli olmasına rağmen bu çizginin düzgün olmaması bu arabanın bu taraftan bir kazası sorunu olduğu anlamına geliyor. Bunu hemen şurada diğer şeyden de göstermek gerekirse bakın mesela bu kapıyı kapattıktan sonra şuradaki hattın ne kadar düzgün olduğunu görebilirsiniz. Ama diğer taraftaki hat aynı düzgünlükte değildi arkadaşlar. Şimdi benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Otomobilin kaza yapıp yapmadığını çıplak gözle anlamanız için faydalı olabildiğimi düşünüyorum. Sonraki bölümlerde motoruna bakacağım. Genel mekanik ve ürünü değerlendirmeye çalışacağım. Yani otomobille ilgili bilginiz olmasa bile bir fikir sahibi olabilmeniz için bu konularda dilim döndüğü kadar bilgi vermeye çalışacağım. Bu videodan benden bu kadar. Herkese saygılar, sevgiler. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.